Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bugün ihracatın en önemli kısımlarından bir tanesi olan pazar araştırması konusunu hep birlikte inceliyor olacağız. İhracata başlamak isteyen hemen hemen tüm paydaşların ilk başta karşısına çıkan konulardan bir tanesi olan pazar araştırması, esasen hemen hemen piyasada birçok sektörde olan akademik literatürde birçok kişinin bahsettiği bir konu. Ama gerçek anlamda ticarete etki eden pazar araştırması nedir? Bunu bugün birlikte inceliyor olacağız. Her şeyden önce yapacağımız çalışmaların bir veriye dayanması, standarda olan verilere dayanması çok önemli. Piyasadan duyduğumuz şeyler oluyor. Mesela tabiri caizse Anadolu deyimiyle el yordamıyla yapılan pazar araştırmalarını duyuyoruz. İşte benim rakip firmam şuraya satıyormuş, ben de oraya gitmeliyim. Veya bizim işte Almanya'da akrabalarımız var, biz de orada bir dükkan açsak nasıl olur gibi esasen kulaktan duyma verilerle başlarından pazar araştırmaları oluyor. Aslında baktığımız zaman bu bir pazar araştırması bile değil. Akademik literatürüne bugün burada girmeyeceğim ama veriye dayanan ve o ürünle alakalı gidişatı, o ürünle alakalı pazar bilgisini bizle paylaşan dokümanlara hemen hemen pazar araştırması diyebiliriz. Bunu hazır bir yerden satın almak mümkünken pazar araştırmalarını bizim kendimiz yapmamız da aynı şekilde mümkündür. Bu anlamda aslında pazar araştırması yapabileceğimiz belli başlı kaynaklar var. Bunları videonun ilerleyen vakitlerinde paylaşıyor olacağım. Ancak her şeyden önce şu kısmı bir öncelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bizler ihracatta toptan ticaret yapıyoruz. Yani bir e-ihracat gibi veya perakende ticaret gibi son tüketiciye varan ürünler satmıyoruz. Son tüketiciye varan ticaretler yapmıyoruz. Dolayısıyla bizim dinamiklerimiz daha farklı ihracatta. Burada son tüketici trendleri mutlaka önemli olmakla beraber biz burada yani son müşteriyi, son tüketiciyi değil bir firmayı konumlandırıyoruz karşımızda. Yani uluslararası pazarlama değil, esasında ihracat pazarlaması yapıyoruz. İhracat pazarlamasını yaparken de satacağımız ürünle bizim barışık olmamız gerekiyor. Yani sattığımız ürünü, detaylarını, rakiplerimizi, malzeme kalitesini, gidebileceği coğrafyaları iyi bir şekilde analiz etmiş olmamız gerekiyor. Bunun alt unsurları olan özellikle pazarla alakalı ithalat verileri, ihracat verileri, oranın ticari göstergeleri, birim fiyatlar, vergiler, nüfus, ticari ve toplumsal kültür, özellikle ticari kültürle alakalı coğrafyadan coğrafyaya değişen gerçeklikleri mutlaka biliyor olmamız gerekiyor. Özellikle o ürünün trendinin yükselip yükselmediği, daha doğrusu bizim terminolojimizde o ürünle alakalı ithalatın artıp artmadığı, o pazara ihracatın artıp artmadığı gibi alt bileşenler mutlaka incelenmelidir. Tam bu noktada sahayla alakalı tüm detaylı analizleri yapmadan sahaya gitmek hem maliyet, hem zaman hem de ciddi bir enerji kaybına sebep oluyor. Dolayısıyla ön bir masa başı araştırması ve ardından saha araştırması tam anlamıyla gerçekleştirilmiş bir pazar araştırması oluyor diyebiliriz. Esasında pazar araştırmasının bir alt konusu olarak da hedef pazar tespiti çok önemli. Hedef pazar tespiti içinde firmanın kendi satış politikasını, pazarlama stratejisini çıkartmış olması çok önemlidir. Aslında şunu söylemek istiyoruz. Bizim ürünümüzü hangi firma profilinin alacağını önceden mutlaka kararlaştırmış olmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak sahaya gittiğimiz zaman sektörümüzle alakalı olan her bir firma bizim için müşteriymiş gibi gözükebilir. Ama esasında gitmeden önce bunun burada hazırlığı yapılarak müşteri segmentasyonu bitirilmiş olması gerekir. Örneğin süpermarket kanalı, işte toptancı kanalı, zincirler kanalı gibi kanalların gitmeden mutlaka tespit edilmesi gerekiyor. Bir de şunu eklemek isterim. Ticaret Bakanlığımızın bu pazar araştırma rapor destekleriyle alakalı bir teşviği bulunmakta. Bu teşvik kapsamında hazır bir pazar araştırma raporunu satın aldığınız zaman bunun belli bir miktarını devletimiz karşılamakta. Bu anlamda eğer sizler pazar araştırması yapacak bir zemin bulamadıysanız hazır bir pazar araştırmasını da satın alabilirsiniz. Pazar araştırmasının en önemli kısımlarından bir tanesi de pazarda görüşülecek müşterilerle henüz gitmeden mutlaka randevuların alınmış olması gerekir. Eğer biz o pazara gidelim, nasılsa orada hallederiz gibi bir zihniyetin içerisindeysek az önce ifade ettiğim gibi hem zaman açısından hem maliyet açısından bize bunun yüksek maliyetleri olacaktır. Bunun için gitmeden önce o ziyaretin saniye saniye boş geçmeyeceği şekilde planlanması ve bunun için de doğru müşteri tespitleri önceden yapılması gerekir. Bu anlamda
müşteri bulma teknikleri ve orada beraber hareket edilebilecek kurumlarla alakalı farklı bir videomuz olacak. Yerel kaynaklar olarak faydalanabileceğimiz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı gibi kurumların ücretsiz pazar araştırmaları oluyor. Bunlar takip edilebilir. Yurt dışı kaynaklardan da Export.Go, Trademap veya Euromonitor gibi siteler kullanılarak ürünümüzle alakalı araştırmalar yapılabilir. Son olarak ürün bazlı pazar araştırmaları her zaman sektör bazlı pazar araştırmalardan daha iyi olduğunu vurgulayarak videomuzu tamamlayalım. Teşekkür ederim.